Bu videoda aslında daha önceden de bana sorulan ve daha önceden de çok fazla karşıma çıkan bir takım dille alakalı soruları yanıtlıyor olacağım. I was thinking of filming here, but then I realized my cat is, eating the plant, so I think it's now changed to another angle. Merhaba herkese, hello everyone, hi, bonjour tout le monde, annyeonghaseyo, hello. Herkese selam. Bu videom benim ilk Türkçe videom olacak. Bu video için oldukça heyecanlıyım çünkü ben daha önce bu konularda her ne kadar arkadaşlarımı vesaire bilgilendiriyor da olsam hiç böyle oturup Türkçe bir video çekmemiştim. Bu videoda size bir dil, yabancı bir dil nasıl öğrenilir ondan bahsediyor olacağım. Sen kimsin de bize dil öğrenmeyi öğretiyorsun diyecek olanlar olabilir. Benden fazla dil bilip buna yorum yapacak olanlar da olabilir. Çok iyi anlıyorum. Ben 4 tane yabancı dil konuşabilen, ana dil Türkçe olan 25 yaşında bir tercümanım. Şu anda güncel olarak her ne kadar çeviri yapmıyor da olsam tercümanlık mezunu olduğumu dile getirebilirim. Bununla ilgili eğer sorularınız olursa tercümanlık okumak ya da tercümanlık bölümü nedir? Kedim şu anda topuyla oynuyor. O yüzden birazcık çınlama sesi duyabilirsiniz. Kusura bakmayın. Bununla ilgili eğer sorularınız olursa tercümanlık ya da Bilkent Mütercim Tercümanlık İngilizce Fransızca bölümü nasıldır diye, hazırlığı zor mudur vesaire gibi sorularınız olursa muhakkak yorumlarda yazın. Şimdi öncelikle bir dil öğrenmeye başlarken en önemli şey bence o dildeki motivasyonunuz. Şimdi öncelikle bir dili öğrenirken siz bu dili neden öğrenmek istiyorsunuz? Nerede kullanacaksınız ve bu dili seviyor musunuz? Şimdi dili sevmekten kastım illa dile bayılmak, dilin ritmini sevmek vesaire gibi değil. O dil üzerinden örnek veriyorum. Fransızca üzerinden ilerleyelim. Siz Fransız kültürüyle haşır neşir misiniz? Yoksa Fransız kültürünü sevdiğiniz için de Fransızca öğrenmek istiyorsunuz? Örneğin bir Fransız sanatçı seviyorsunuz ve o Fransız sanatçının söylediklerini anlamak istiyorsunuz. O zaman siz bu dili seviyor olabilirsiniz. Bu dille ilgili bir şeyi sevmek de bu dili sevmeye giriyor bence. Ama eğer diyorsanız ki ben bu dilin tınısını da sevmiyorum, bu dildeki, bu kültürdeki hiçbir şey benim ilgimi çekmiyor. İşte o zaman bu dili öğrenmeniz çok zor olabilir. O yüzden bu dili eğer ki herhangi bir profesyonel aktiviteniz için öğrenmeyecekseniz öğrenmeye çalışmanızı önermem. Mesela benim için Almanca B1 düzeyinde bir dil. Ama ben Almancayı çok uzun zamandır, yaklaşık 14 yıldır falan böyle sürekli bir öğrenip bir bırakıp bir öğrenip bir bırakıp asla devam etmiyorum. Çünkü Almanca ve Alman kültürüyle ilgili hiçbir şey beni çekmiyor. İzlediğim hiçbir şey hoşuma gitmiyor. Belki birkaç tane edebi eserini seviyorum ama onlar da çok böyle beni dili öğrenmeye iten şeyler değil. Dolayısıyla öğrenirken de zorlandığım için ben Almancayı B1 düzeyinde bıraktım. Keza Almanca zor muydu? Tabii Almanca benim için zor bir dildi. Çünkü ne Fransızcaya benziyor, ne İngilizceye benziyor, ne Türkçeye benziyor. Öğrendiğim hiçbir dile benzemiyor ve dolayısıyla da Almanca benim için zor bir dildi gerçekten. Ve bu dillerin zorluğu dediğim gibi kişiye özel. Yani işte Çince çok zor, yok işte Korece çok zor, Almanca çok zor gibi herkesin yorumu farklı olabilir. Almanca Fransızcadan kolay diyen olabilir. Fransızca Almancadan kolay diyen olabilir. Mesela benim için Fransızca Almancadan kolay. Ama sizin için öyle olmayabilir. Dediğim gibi dillerin zorluğu sizi yanıltmasın. Önemli olan sizin o dili ne kadar sevdiğiniz ve o dille ne kadar haşır neşir olduğunuz. Ve bu dili öğrenmekteki motivasyonunuz. Bunun dışında bir dili öğrenirken o dille ilgili ne kadar kaynak biliyorsanız bunları dili öğrenmeden önce toparlamanız gerekiyor. Bu ne demek? Eğer Fransızca öğrenecekseniz ya da herhangi bir Avrupa dili öğrenecekseniz bununla ilgili çok fazla kaynak internette bulabilirsiniz. Benim için Fransızcayı öğrenirken en önemli kaynak İngilizceden yazılmış kaynaklardı. Dolayısıyla eğer başka bir dil biliyorsanız bildiğiniz diğer dillerde de yeni öğreneceğiniz dille ilgili, hedef dille ilgili kaynakları araştırmanızı zaten öneriyorum. Ama derseniz ki ana dilden öğrenmek daha kolay ki doğrusu o, zaten önemli olan ana dilinizden öğrenmek.
O zaman Türkçe kaynakları çok iyi bir şekilde arayıp taramanız gerekiyor. İngilizce ve Fransızca için şu anda önerebileceğim Türkçe bir kaynak yok. Çünkü İngilizceyi çok uzun süredir öğreniyorum. Fransızcaya geldiğimiz zaman da ben Fransızcayı Fransızcadan öğrendim. Zaten bir dili öğrenmenin en kolay ve en hızlı yolu o dili o dilden öğrenmek. Bu ne demek? Fransızcayı öğrenirken hiçbir şekilde Türkçe içerik tüketmeden, hiçbir şekilde Türkçe altyazı ya da Türkçe açıklamalı kitaplar tüketmeden sadece Fransızca kaynak tüketmek. Bence bu gayet başarılı, gayet iyi bir yöntem. Bunun dışında Fransızca kitaplar okumak, Fransızca videolar seyretmek, Fransızca YouTube izlemek gibi aktivitelerde bu öğrendiğiniz, yani kitaptan öğrendiğiniz, gramer öğrendiğiniz derslere de katkı sağlar. Bir yandan da şey de söylemek isterim. Bir dili öğrenirken grameri öğrendim, işte biliyorum ama konuşamıyorum gibi olmamızın tek sebebi çok fazla kitaba sabit kalıp sonrasında hiçbir şekilde herhangi bir şey tüketmeden, hiçbir şekilde pratik yapmadan direkt bodozlama konuşmaya çalışmak. Bence bu yanlış. Neden yanlış? Çünkü sadece gramer bilerek hiçbir şekilde hiçbir dili konuşamazsınız. Neden? Çünkü sizin kelime bilgisine ve kültür bilgisine ihtiyacınız var. Peki bu kelime bilgisi ve kültür bilgisi nasıl oluşuyor derseniz, bu kelime ve kültür bilgisi sadece pratik yaparak oluşuyor. Ama pratikten kastım sadece konuşma pratiği değil, dinleme pratiği, yazma pratiği, araştırma pratiği, belki de o yeri ziyaret etme pratiği. Hani derler ya, X yere gidince işte 2 ayda İngilizceyi öğrenirsin. Doğru değil. Ama bir yandan da doğru, çünkü gittiğin zaman sana yardımcı olacak hiçbir şekilde başka dilde bir kaynak yoksa, örnek veriyorum Londra'ya gittiniz ve hiçbir Türk tanımıyorsunuz. Mümkün değil tabii ki ama hiçbir şekilde Türkçe konuşma şansınız yok. O zaman işte siz pratik yapmaya başladığınız için bir anda öğrenmiş oluyorsunuz. Aslında öğrendiklerinizin üstüne koyuyorsunuz. Yani sıfırdan öğrenemiyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Yani ben bir yere gitsem, işte 2 ay orada vakit geçirsem, 2 ay çalışsam öğrenirim gibi bir durum söz konusu değil. Öncelikle bunu da söylemek istiyorum. Bunun dışında pratik yapmak için eğer o dili konuşan başka bir arkadaşınız varsa darlayın. Yani yapacak bir şey yok. Siz o dili öğreniyorsunuz. Korece örnek vereyim. Koreli arkadaşlarımı ben darlıyorum. Belki hoşlarına gitmiyor ama ben onlarla Korece konuşuyorum. Onlar da benimle İngilizce konuşuyorlar gibi bir döngü. Yani onlar da size anlayış göstereceklerdir. Bazıları göstermeyebilir ama çoğunun göstereceğini düşünüyorum. Hakeza olmayabilir bu dili konuşan bir arkadaşınız. O zaman aynaya geçiyorsunuz ve o gün yaptıklarınızı anlatıyorsunuz. Makyaj mı yapıyorsunuz? Makyaj yaparken makyajı o dilde anlatmaya çalışın. Her ne kadar çok zor gibi gözükse de aslında o kadar da zor değil. Çünkü sizi kelime öğrenmeye itiyor. Diyelim ki anlatmaya başladınız. Bugün işte makyajımı yapıyorum, bugün gözaltı kapatıcımı sürüyorum gibi şeyler anlatıyorsunuz. Anlatırken bir kelimede takıldınız. Es geçin, sonrasında o kelimeyi internetten bakın. Bu gün içinde yaptığınız herhangi bir şeyi anlatma aktivitesi de olabilir. Örneğin işten geldiniz, işte olanları anlatıyorsunuz. Ya da bir yeri gezdiniz, orayı anlatıyorsunuz. Bunu her gün en az 5 dakika yaparsanız konuşmanızda ve pratiğinizde çok daha iyi bir ilerleme kat ettiğinizi göreceksiniz. Bununla ilgili, bu anlattığım her şeyle ilgili daha detaylı dil bazlı bir videoyu kanalımda İngilizce olarak bulabilirsiniz. Altyazısında olabildiğince kısa sürede eklemiş olacağım Türkçe olarak, ki bütün herkese hitap etsin diye. Bunun dışında size dille alakalı spesifik, yani o dille alakalı spesifik bir bilgi vermem gerekirse Korece için önereceğim kanal listesi de aşağıya bırakacağım. Fransızca için de aynı şekilde aşağıya bırakıyor olacağım. Almanca için de bırakıyor olacağım. Çünkü çok fazla kaynak var ve hepsini dil bazlı üzerine geçemem bildiğim bütün diller için. Bunun dışında başka ne söyleyebilirim? Birçok uygulama var internette aslında kullanabileceğiniz. Ama benim kullanırken en çok fayda gördüğüm şey YouTube'tu. YouTube üzerindeki televizyon dizilerinin altyazıları, açıklamaları, örnek cümleleri vesaire çok fazla kaynak var. Hele Türkçe, İngilizce inanılmaz dünyalar kadar kaynak var. O yüzden bence sizin yapmanız gereken düzenli bir şekilde kendinize bir çalışma planı oturtup o çalışma planına göre o dili çalışmanız. Bu şey demek değil işte her gün 3 saat oturup gramer çalışın ya da her gün 3 saat oturup kitap okuyun. Hayır. Farklı günlere farklı programlar bölebilirsiniz. Örneğin benim şu anda İtalyanca ve Japonca öğrenmek için bir takvimim var. Bu takvimde ben haftanın belirli günleri 20 dakika İtalyanca, 20 dakika Japonca çalışarak kendimi istediğim seviyeye ilerletebileceğim.
Ha ama dediğim gibi ta videonun en başında motivasyonunuz çok önemli. Bir dili öğrenirken motivasyonunuz ve kendinize koyduğunuz hedef çok önemli. Örneğin ben Fransızcayı öğrenirken benim A2 seviyesinden B2 seviyesine 8 ayda çıkmam gerekiyordu. Çünkü ben üniversiteye, Fransa'ya gidecektim. Gittim mi gittim, aldım mı aldım belgemi. Ama sevdin mi derseniz o başka bir videonun konusu. Ve bu yüzden benim 8 ay içinde olabildiğince hızlı Fransızca öğrenip Fransızca sınavını geçebilmem gerekiyordu. Ne yapıyordum? Her gün okuldan çıktıktan sonra dershaneye gidiyordum. 12. sınıftım çünkü. Dershaneden çıkıp eve geldiğimde 1 saat dershanede derslerimi tekrar ediyordum. 2 saatte Fransızcaya bakıyordum. Okulda da boş dersler olduğunda full Fransızca testi çözüyordum ya da yazı yazıyordum. Ama benimki aşırı intensif, yoğun bir programdı. Böyle yapmanıza gerek yok. Eğer siz de yurt dışında üniversite okumayı düşünüyorsanız ve bu amaçla dili öğreniyorsanız işte o zaman işin içine başka şeyler giriyor. Örneğin Almanya'ya gitmeyi düşünüyorsunuz. C1 istiyor ve siz hiç Almanca bilmiyorsunuz. O zaman işte belki de Almanya'da bir Almanca kursuna gitmek sizin için faydalı olabilir ilk etapta. Ama her şeyin sonu sizin motivasyonunuza ve emeğinize kalmış. Yani siz bu dili öğrenmeyi ne kadar çok istiyorsunuz. Bence her şey için, her dil için bu geçerli. O dili ne kadar çok öğrenmeyi istiyorsanız, hangi hedefe yönelik, hangi amaca yönelik o dili öğreniyorsanız ona göre bir plan yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok hızlı bir şekilde bunları anlattım. Eğer bununla ilgili herhangi bir başka sorunuz olursa lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Size olabildiğince faydalı olmak isterim. Hoşça kalın.